Mayıs 2016 sonu Minnesota. Amy Oldwine ve kocası Stephen muhafazakar Katolikler ve oğulları ile Cottage Grove'da yaşıyorlar. Yerel polisler ve FBI temasa geçti. Amy'nin adı, adresi ve onun bir resmi internetin en karanlık yerinde bulundu. Karanlık internette Besa Mafia isimli bir sitede bilinmeyen bir kişi Dog Day God ismi ile birisini öldürmek için en az $6.000 ödeme yapmıştı. Ailenin güvenlik kamerası kurması gerektiğini ve dikkatli olmasını söylediler. 6 ay sonra Amy Oldwine öldü. On ay önce Londra'da. Chris Monteiro aslında bilgi teknolojide çalışıyor. Boş zamanlarında Alt-Reddit, Deep Web'de kendi blogunda ismi Pirate.London ve Rational Wiki'de makale yazıyor. Sonuncu makalesi ile komplo teorileri ve sahte bilimi çürütme konusunda kararlılık göstermiştir. Monteiro'nun uzmanlık alanı karanlık internet efsaneleridir. Karanlık internet gizli kısımdır. İnternet üzerinden yalnızca özel bir tarayıcı aracılığı ile ulaşılabilir. İçerisinde uyuşturucular, silahlar, kredi kartı bilgileri ve hack araçlarına erişim mümkün olabiliyor. Ayrıca çeşitli web siteleri içerisinde sözleşmeli cinayet teklifi edenler var. 20.000 euroyu Bitcoin olarak ödeyin ve birileri sizin için dünyanın neresinde olursa olsun yapsın. Daha fazla ödeme yap ve karşı tarafın nasıl ölmesini istediğine karar ver. Monteiro, bu kiralık katil sitelerinin hepsinin sahte ve dolandırıcı olduğu konusunda emin ve haklı da. Sonrasında bir wiki makalesi yazıyor ve bu işi yapanları ifşa ederken insanları aydınlatıyor. Sonra garip bir şeye rastlar. Rational Wiki'de birileri onun kiralık katil makalesini değiştirmişti. Makaleye oradakilerin Bitcoin dolandırıcılarından fazlası olmadığı konusunda bir kanıt yok. Besa mafyası hariç. Gerçek olan şeklinde bir ekleme yapılmıştı. And someone starts fiddling with his article and saying, actually no, there are some hitman marketplaces. And he enters an edit war, if you wish, and from there it all goes south, really. Spills out of control very quickly. Karşınızda Wired'ın genel yayın yönetmeni Gian Volpicelli. Besa Mafya'nın tarihi hakkında harika bir makalesi var. Yazıp araştırmasını anlattı. Monteiro da karanlık internette Besa Mafya sitesine göz atar. Güya burada Arnavut mafyasından kiralık katiller bulabilirsiniz. Besa Arnavutça'da şeref anlamına gelir. Site bariz bir şekilde ucuz bir aldatmaca gibi görülüyor ve Arnavut mafyasına dair elle tutulur bir ispat yok. Buna benzer infografiklerde gördüğünüz üzere güya kiralık katil ve gang üyeleri dünyanın her yerinde mevcut. Besa'nın sitesinde size en yakın kiralık katili görün gibi komik opsiyonlar da görebiliyorsunuz. İşin bittiğini de. If you look actually at the early iteration of the Besa Mafia website, it was ridiculous, it was preposterous, it was full of supposedly Russian killers like bare-chested with enormous pecs, with holsters and bandoliers and massive Kalashnikovs. Monteiro bulguları hakkında bir blog yazıyor. Ancak sonrasında bizzat Besa Mafya'dan birileri onunla iletişime geçiyor. Bu kişi kendisini Yura olarak tanıtıyor. Sitenin kesinlikle scam olmadığını söylüyor ve aralarında bir diyalog oluşuyor. Konuşma sonlandıktan sonra Monteiro tüm bu konuşmayı, hakaret ve tehditleri onu gözden düşürmek için kendi blogunda yayınlıyor. Buraya kadar Monteiro her şeyi komik buluyor. So yeah, it was amateurish and it was bad. So Monteiro thought this guy is an idiot. I'm just going to have a whale of a time with him, mocking him. Ancak ikinci gönderinin altında birisi bir videonun bağlantısını içeren bir yorum bırakır. Site gerçekten komik görülüyor. Ancak Yura o kadar komik değildi. Yura'nın ciddi olduğunu sizler de anlayabiliyorsunuz.
Montero'nun blog isminin bir kağıda yazılıp yanan arabanın önünde bunu videoya çekip göndermek açıkça bir tehditti. Montero polisle temasa geçti ancak kimse onunla ilgilenmedi. Aynı zamanda Besa Mafya'nın iş modelinin daha derinine iner ve gerçekte bu dolandırıcılığın ne kadar büyük olabileceğini realize eder. Yura tüm internet sitesi çevresinde büyük bir dezenformasyon kampanyası başlattı. Ekibiyle birlikte stratejik olarak Besa Mafya'nın adını tüm internete yayar. Birdenbire siteyle ilgili küçük bloglar ve makaleler ortaya çıkıyor. Site hakkında insanlar uyarılıyor. Kesinlikle gerçek ve tehlikelidir ve yetkililer buna karşı harekete geçmelidir. Quora sitesinde sahte konuşmalar düzenleniyor. Birisi soruyor: Besa Mafyası kiralık katil sitesi gerçek mi? Ve sözde organize suç araştırmacısı Scott Willey yanıtlıyor: Evet, kesinlikle gerçek. İşte bir video kanıtı. Karanlık internette katil olmadığını söyleyen herkes tembel bir polistir. Scott'un Quora'daki profiline bakarsanız çeşitli soruların neredeyse tüm cevaplarına Besa Mafya vurgusu yaparak SEO çalışması yaptığını anlayabilirsiniz. Montero, Yura'ya ve onun operasyonuna bir son vermek istiyor. Kendisine Yargıç Judy diyen bir arkadaşıyla birlikte web sitesini tekrar saldırmaya ve hacklemeye başlar. Besa Mafya sitesinin müşterilerine erişim sağlıyorlar. Öncelikle sitenin çok başarılı bir dolandırıcı oldukları konusunda emin oldular. Model hep aynı şekilde işliyor. Müşteri kimi, ne zaman ve nerede öldürmek istediğini belirtir. Yura, Bitcoin olarak birkaç bin avroluk bir depozito ister. Sonrasında hep yeni bir bahane ile işin neden yapılmadığına dair açıklamalar yapar. Judge Judy ve Montero sonunda tüm Besa Mafya web sitesinin kontrolünü ele geçirir ve çevrim dışı yapar. İlgili başka bir bilgisayar korsanı tüm müşteri sorgularını ve potansiyel kurbanları çevrim içi olarak yayınlar. Elindeki uzun istek listesi ile Montero özellikle bir şeyin farkına varır: Yura'nın müşterileri ne kadar tehlikeli. In most scams, the most dangerous person involved is the scammer. In this case, the most dangerous person involved is the scammed one. The person paying bitcoins to kill someone else. Birisini öldürmek için bu kadar para ödemeyi göze almış birisi belki bir gün bunu kendisi yapabilir. Yani temelde Montero da dünya çapında hayati tehlikede olan insanların listesini elinde tutuyor. Besa Mafya'nın tüm müşterilerine bakıyor ve onları ne kadar tehlikeli olduklarına göre sıralıyor. Yura'ya ne sıklıkla yazıyorlar, kurbanların ölmesini ne kadar çok istiyorlar gibi. Listenin başında Doc Daygot adlı bir kullanıcı var ve kurbanı Amy Allwine. FBI, Amy Allwine'ı uyarmak için Montero ve Co tarafından yayınlanan bilgilere dayanarak bir ziyarette bulunur. Ancak konuşma boyunca Doc Daygot'un masada oturduğundan kimse şüphelenmez. Amy'nin kocası Stephen Allwine başka bir kadınla ilişki yaşıyor. Ancak yerel kilisedeki konumu nedeniyle boşanmak bir seçenek değildir. Yani karısı ölmek zorunda. Aylardır Besa Mafya'da kiralık katil tutmaya çalışan oydu. Sonunda başarısız olduğunda Bayan Allwine'ı soğukkanlılıkla öldürür ve intihar süsü vermeye çalışır. Ancak o çabucak yakalandı. Bilgisayarındaki izlerden Stephen Allwine'ın aslında Doc Daygot olduğunu öğrenirler. Buna benzer başka durumlarda Besa Mafya müşterileri potansiyel olarak harekete geçmeden evvel tutuklandı. Birçok ülkede yerel polis neler olduğunu hiç anlamadı. Montero'dan ya da Cihan gibi gazetecilerden gelen ipuçları ciddiye alınmadı. Besa Mafya bugüne kadar yeni isimler altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yura asla yakalanmadı. Hiç kimse onun kim olduğunu bilmiyor. Bunu sadece tahmin edebiliriz. I would say it's a youngish, tech savvy, even if possibly not a tech professional man in Eastern Europe who now is sitting on a lot of bitcoins. Yura'nın Besa Mafya ile ne kadar zengin olduğunu söylemek zor. Ancak kesinlikle milyoner olduğunu düşünebiliriz. By the time I had written the article, it was about $4 million in Bitcoin. But back then, it was 2018, right? So now it's possibly 5 times that. Besa Mafya, karanlık internetin ne kadar karanlık olabileceğinin sadece bir örneğidir. Diğer taraftan sitedeki ölüm listesi, insanoğlunun bir tarafının ne kadar karanlık olabileceğinin örneğidir. Son olarak, bu hikaye polis yetkililerin dijital suçlara karşı acilen iyi hazırlanmaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Montero gibi insanlarla yakın çalışılmalı. Hatta gerekirse ekibe dahil edilmeli. Karanlık internetteki kiralık katil sitelerinin hepsi dolandırıcıdır.
değil mi? I would add a caveat there that there has been some recent news coming out of Russia, according to which actually such markets now exist, at least in Russia. There have been arrests. So we might have to revise that rational wiki article. Bu video hakkındaki düşüncenizi yorumlarda bize bildirin.